Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Konumuz menopozda mastürbasyonun cinsel yaşama etkisi var mı? Konu güzel, başlık güzel. Bu çok güzel ve özel bir konu. Bunu biraz geniş olarak cevaplayalım. Çünkü pek çok çifti de bu soru ilgilendiriyor. Evli bir erkek ya da partneri olan bir erkek. Bunu daha önce defalarca söyledim. Mastürbasyon yapması yanlış. Tek başına porno izlemesi yanlış. Ama partneri olan bir kadın tek başına mastürbasyon yapabilir. Erotik filmler izleyebilir. Erotik romanlar okuyabilir. Çünkü kadınlar mastürbasyon yapa erotik görüntüleri izledikçe, maruz kaldıkça, cinsel fanteziler kurdukça eşlerine daha yakın olma arzusu duyarlar. Yani kadınlar için mastürbasyon erkekten uzaklaştırıcı bir aktivite değil. Erkeğe yaklaştırıcı. Çünkü kadın eksiklik içinde hissediyor kendini. Tamamlanmamış, bütünlenmemiş hissediyor. Çiftli cinsel aktivitede bütünleşme ve tamamlanma duygusu kadında yaratıyor. Ama erkekler için maalesef aynısını söyleyemiyoruz. Onların kadınlardan fıtratları biraz daha farklı. Erkek mesela mastürbasyon yapar, porno izler, kadından uzaklaşır. Çünkü erkek cinselliğinde emek ve haz ilkesi hakimdir. Bunun üzerine kuruludur. Ne kadar az emek, ne kadar çok haz ilkesi geçerli. Mastürbasyon erkekte de devamlılık sağlar, yani bağımlılığa meyil arttırır. Mastürbasyonda emeği azdır erkeğin, alınan hazzı da izlediği pornoya göre de artacaktır. Hiçbir kadın mastürbasyon ve pornoyla maalesef mücadele edemez. Çünkü erkekler için dediğim gibi emeği az, hazzı çok olan aktiviteler her zaman tercih edilen aktiviteler olacaktır. O yüzden de erkeklere tavsiyem tek başına mastürbasyonu yasak ama partneri olan bir kadına yasak değil. Tabii bu söylediğim partnerli erkekler için geçerli. Kadın düzenli mastürbasyon yaparsa hem menopoz öncesi dönemde hem menopoz döneminde hem postmenopozal dönemde bu sağlıklıdır. Ve kadının cinselliğe algılanması, cinselliği zihninde pozitif algılaması, pozitif yaklaşması ve cinsel aktivite, cinsel istek, cinsel arzu, cinsel uyarılma, orgazm olma sorunları gibi sorunlarda da tedavide zaten önerdiğimiz bir şeydir. Daha çok seks yapmasını sağlayacaktır. Bir diğer sizden gelen merak ettiğiniz diğer soruda menopozda cinsel ilişkide hafif vajinal kanamam oluyor. Neden oluyor diye soruyorsunuz. Bunun tıbbi bir adı var, vajinal atrofi. Yani vajinal kuruluk, vajina duvarındaki incelme, ondan kaynaklı bu lekelenmeler oluyor. Vajinal östrojen tedavileri bu anlamda size çok yardımcı olacaktır. Ayrıca karbondioksit vajinal lazer uygulamaları, PRP uygulamaları, düşük çapraz bağlı hyaluronik asit uygulamaları, hani şu dudaklara uygulanan dolgu var ya, onun daha düşük volümleri tedaviye size yardımcı olacak şeylerdir. Yine sorulardan devam ediyoruz. Menopoz döneminde kozmetik işlemler yaptırdığımızda, kastettiğim kozmetik, genital kozmetik. Cinselliğe olumsuz bir katkısı var mı? Veya normal kozmetik uygulamaların cinselliğe olumlu ya da olumsuz bir katkısı var mı? Şimdi kozmetik uygulamalar zorunlu ise yapılır. İşte çeşitli lazer cihazları, radyo frekans cihazları, vajinaya müdahaleler yapılabilir. Bunlar cinsel fonksiyonlara bir zararı yok. Hatta çalışmalarda hissiyatı arttırdığını, cinsel fonksiyonlar üzerine faydası olduğu gösterilmiş. Kendi klinik pratiğimde de bunu sıklıkla uyguladığım hastalarda gözlemlemekteyim. Kadınlarda cinsel istek artışı olduğunu görüyorum. Vajinal ıslanma sorunlarının düzeldiğini görüyorum. Cinsel uyarılmalarının kolaylaştığını görüyorum. Daha kolay orgazm olabildiklerini, çoklu orgazmı deneyimleme şanslarının artması gibi sayısı güzel dönüşleri hastalarımızdan alıyoruz. Ama vajina ön duvarına yapılan cerrahiler, yani özellikle o sistosel ameliyatı dediğimiz vajina ön duvarında idrar kesesinin sarktığı ameliyatlarda ya da idrar kaçırma ameliyatlarında, işte vajina ön duvarında bir orgazmik platform dediğimiz, yer adıyla bulvar erojen ağ, bir adı daha var klitoroüretral kompleks, bir adı var G noktası. Velhasıl bu alana bir zarar gelebiliyor cerrahilerde. Sinirsel uyarılma ve buradaki enerji akışı bozulur. 6-12 ay içerisinde ancak bu sinirsel uyarı geri döner. Ama kar zarar mantığı içerisinde, yani idrar kaçırmanız var, sistoseliniz var, 6-12 ay sonra geri döncek. Hekiminizle birlikte karar vererek bu ameliyat olup olmadığına karar verebilirsiniz. Bir de sıklıkla vulva estetiği ile vajina estetiğini karıştırıyorsunuz. Vulva estetiği o dış dudak tarafta görünen kısımlara yapılan cerrahi müdahaleler, vajinada vajinal kanala yapılan müdahaleler. Vulva yapılan herhangi bir kozmetik müdahale
cinsel soruna neden olmaz. Aksine cinsel özgüveni arttırdığı için sellabiyoplasti estetiğiyle beraber hüdoplasti ameliyatı sinir uçlarını açığa çıkardığı için işte o noktada cinselliğe duyulan ilgiyi, hazzı arttırır. Ama burada tabii ki ehil ellerde ameliyat olmak çok önemli. Çünkü klitoris sinirlerine bir zarar geldiğinde işte geri dönüşü olmayan cinsel haz alma problemi ne yazık ki yaşayabilirsiniz. Peki normal kozmetik uygulamaların menopozda cinselliğe etkisi nedir? Bununla ilgili aslında çok da fazla çalışma yok. Ama şunu göstermiş ki kişinin beden algısı üzerinde etkili olan kozmetik uygulamalar, işte kişi aynaya baktığında kendini yorgun, mutsuz, depresif hissettiği yüz algıları, ki biliyorsunuz yer çekiminin etkisiyle artık yanaklar sarkıyor, göz yastıkları aşağı iniyor, dudaklar aşağı iniyor, göz çizgileri oluşuyor filan filan. O insanı ister istemez daha böyle mutsuz edebiliyor bu görüntü. Bu yaşlanmanın getirdiği bedensel imajda cinselliğini olumsuz etkileyebiliyor. Ama bedeninde, yüzünde daha dinç, daha enerjik, daha genç yüz ifadeleri gördüğü zaman kişinin zihni de fizik algı olarak kendini iyi hissediyor. Öyle olunca bu kendi beden imgesi, kendine özgüven ve özsaygı anlamında da kişiye olumlu yansıyor. Ve cinselliği de daha iyi seyredebiliyor. Velhasıl her anlamda kozmetik uygulamalar, estetik uygulamalar hayatımıza pozitif katkı sağlıyor gibi. Ama buradaki sınırlar gerçekten dikkat edilmesi gereken sınırlar. Kişinin kendini tamamen değiştirecek kadar bir estetik uygulamaya girmesi ne derece doğru? Yani bu gerçekten soru işareti. Bedeninin tamamen değiştirecek kadar bir estetik müdahale. Bunlar işte gerçekten önemli şeyler. Ufak tefek şeyler olabilir, işte yüz askıları gibi, botoks gibi, lazer egzozom uygulamaları gibi rejeneratif tedaviler kişinin gençlik algısını yeniden canlandırır. Cinsel sağlığına da olumlu etki sağlar. Ama artık yüzünün tanınmayacak hale getirilecek uygulamalar, bir başkasına dönüşmek o anlamda çift ilişkisine belki de zarar verebilir. Bunu düşünerek doğru karar vermek lazım efendim. Kısacası ihtiyacınız varsa uygulamaları yaptırabilirsiniz gençleşmek için. Ama belirli sınırlar dahilinde. Menopozda eşiniz cinsel ilişkiden uzaklaştı mı? Beyler, o zaman eşlerinize birer vibratör hediye alın diyorum ve bu konuyu burada bitiriyorum. Görüşmek dileğiyle.